Herkese merhaba, Türk İşi Minimalizm'desiniz. Bugün sizlere annemle Merhaba. pazarda veya markette alışveriş yaparken kullanacağınız ürün torbaları, yani İngilizce'de produce bag'ler dikeceğiz. Bunu dikmek için aldığımız bir nevresim takımı vardı. Ama çarşafını lastikli çarşaf tercih ettiğimiz için hiç kullanmamıştık. Temiz ama atıl olan bir çarşaf vardı. Bunu kullanacağız. Büzmek için de bir tane evde yine kurdele vardı. Onunla da büzeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle bu kenarlarını kesip temizleyeceğiz kumaşı. Sonrasında bir 20'ye 30, bir de 30'a 40 iki farklı boyda çizeceğiz. Şimdi kenarlarını alıyoruz. Annem gördüğünüz gibi biraz pratik bir insan. Cırtlatma tekniğiyle kesiyor. Evet. Şimdi buraya küçük temsil bir kalıp çizdik. 30'a 20 santim olan çanta için genişliğini birer santim, yüksekliğine de 5 santim bu büzgü yapacağımız yer için verdiğimizde eğer yekpare kesip alttan hani ek bir dikiş yapmazsanız 35 70'e 20 artı 2 22 tek parça keseceksiniz. Eğer iki parça kesecekseniz aradaki şu dikişe de pay gideceğinden 35 değil 36 kesmelisiniz. Sizin elinizdeki kumaşın özelliğine göre eğer ince uzun varsa bir kere de tek bir dikişten de tasarruf ederek dikebilirsiniz. Ya da iki ayrı parça kumaşı keserek birleştirebilirsiniz. Aynı şekilde bir büyük boy çanta yani 30'a 40 içinse yükseklikte yine 5 santim payını bıraktığımızda 45 eğer ki tek parçadan kesecekseniz 45 çarpı 2 90'a 32 ya da iki ayrı parça olacaksa dikiş payıyla 46 santime 32 santim iki parça keserek bir büyük boy çantayı da yapabilirsiniz. İkisinin bütün dikiş aşamaları aynı olduğu için biz şimdi 20'ye 30'luğu dikelim. Şimdi kumaşın tersinden kalemle, ben sabun çıkarmıştım ama nasıl olsa tersi diye kalemle çizdik, görünmeyecek. Boyumuzu ölçüyoruz. Evet, biz elimizdeki kumaş müsait olduğu için tek kumaştan yapacağız. Tek parçadan dikeceğiz. O yüzden kumaşı önce katladık. Sonra da altına gönye kullanıyoruz biz. Onu dükleyerek yüksekliğini çizdik. Ölçüleri işaretledikten sonra ölçülere göre dümdüz kesiyoruz. Biz elimizde kurdele olduğu için kenarlarını kapatmak derdi olmasın diye onu kullandık. Ama kendi kumaşınızdan parça kesip bunu da aslında ip olarak kullanabilirsiniz. İz yapıyoruz yani. Şimdi 5 santimi ölçerek tırnağıyla iz yapıyor. Onları Tırnak kesmeye gerek. ütüsü Tırnak deniyor. ütüsü deniyor. Bunun da terimini öğrenmiş olduk. Şöyle izimizden katlıyoruz. Evet, burası ipimizin geçeceği yer. Yine bir tırnak ütüsü. Tırnağınız uzunsa tırnak ütünüz daha başarılı oluyor. Tırnağınız kısaysa bozuk para ütüsü yaparsınız. Şöyle bağladık. Şimdi makineye geçebiliriz. Anne. Bu da meraklı bir düğümüz. Merhaba demek istiyor musun? Deme. Şimdi burada kurdelemizin geçmesi için bunun içine şu şekilde bir kanal yapıyoruz. Okay. Onu da katladık. Yine bir tırnak ütüsü yapılacak mı? Evet. Şöyle. Tekrar hatırlatıyorum. Biz 2 santimlik kurdele kullandığımız için Bu 5 kadar santim geniş. genişliğinde yapıyoruz. Kurdelenizden bakın bu kadar pay bırakıyorsunuz ki rahatça dönsün. Fazla teyellemeden yapabilirsiniz. Peki bu bize payı gösteriyor. Burada niye payı görmüyoruz? Burada pay Ama nerede? payı zaten 1 santim. Ha, ona Onu göre yapalım da kendiniz- şey olsun. O zaman düzgün Usta dikişçi olunca bilirim diyor. Yok, Biz yok. bilmeyenleri anlatıyoruz. şuradan 1 santim Tamam. En güzeli şöyle çizip temiz iş olsun. Aşağıya. Eğri büğrü olmasın. şöyle
aşağıya kadar dikeceğiz. Şimdi makineyi çalıştırıyoruz. Makineyi çalıştırırken önce ileri tuşuna, geri tuşuna basıyorsunuz. Şöyle bir sağlam yapmak için orayı kıstırıyorsunuz. Sonra da ilerliyoruz çizgi boyunca. Şimdi tırnak ütüsü diye Yaptığımız 1 santim içeri girişi, kıvırdığımız yeri içine kıvırıp bunu o 1 santimlik dikişte payı, içine evet, kıvırdıktan sonra yan dikişi getiriyoruz. Buraya bir iğne takalım. Kaymasın. Şurada bir dikiş çekiyoruz. Bu ağzına, kurdele geçecek ağzın temiz olması temiz için. olması için. Böyle 4 tane kenarımız vardı. 4.'ü de yapıyoruz. Dediğimiz gibi temiz olsun diye. Elimizi belirlemiştik. Şimdi şurayı bir açalım. Buralarını temizledik. Buraları elimizde de ütü yapmıştık. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Katlayıp o dikiş yerine kadar getiriyoruz. Buradan başladığımız yerden aşağıya doğru, yana doğru. Eğer birkaç tane çanta yapacaksanız önce hepsini kesip hepsini arka arkaya dikmeniz daha pratik olacaktır. Kumaşınız temizse, yanları atmayan bir kumaşsa o zaman bu kadar aslında kenarlarını, o 4 tarafı Lüzum yok. temizlemeye gerek yok. Evet, şimdi dikişleri bitti. Elimizden geldiği kadar ipliklerini temizledik. Ve torbayı artık çevirme zamanı. Tersten diktik, şuraları hafif incelttik ve kumaşımızı ters çeviriyoruz. Şöyle tutarak çevirirsek bu köşeler muntazam döner. Veya bunu böyle katlarsınız. Katladıktan sonra bu iki parmağınızla, baş parmakla, orta parmakla sıkıştırırsınız ve köşeler böyle muntazam döner. Evet, bitmişi kurdele takmaya hazır halde. Santim, 5'er santim kenarında Hı hı. çıkacak şekilde 2 tane kurdeleyi kesiyoruz. Karşılıklı takacağız çünkü. Bir tane çengelli iğnemizi alıyoruz.
gösterilen dikişi makineniz yoksa eğer çantanın diğer yerlerinde dikmek için kullanabilirsiniz. Şimdi iğne ipliği hazırladık. Makine dikişinin Şöyle farz et 2 kumaş üst üste oldu. İpimizi düğümledik. Baştan çıktık. Bir geriye geldik. Doğru geldik. Şurada ara bırakmıştık. Basıyoruz. Bu çıktığımız delikten bir adım dışarı gidiyoruz. Sağa gidiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Sen bunu dik. Ben onu düz kumaşta göstereceğim şimdi. Dur. Tamamen dikiş göstermek amacıyla bir demo olsun. İniyoruz. Nasıl, doğru mu yapıyorum? Sonrakini daha ileriden çıkıyoruz. Tekrar geri. Başladığımız noktaya geliyoruz. Sonra yine ileriden gidiyoruz. Ben biraz geniş aralıklı yaptım gözüksün diye ama daha küçük yaparsanız daha sağlam olacak. Şimdi çanta hazır. İki taraftan, demin tek taraflı büzmeyi göstermiştik. Şimdi iki taraftan büzünüz. Evet, bu orta küçük boy arası bir çanta oldu. Bu 30'a 20 yaptığımız çanta. 30'a 40 yaptığınız çok daha büyük olacaktır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bugün sizlere annemle alışverişte kullanabileceğiniz ürün çantaları diktik. Bunlardan bir tanesi 30 santim eninde, 40 santim uzunluğunda. Diğeri ise daha küçük, 20 santim eninde, 30 santim uzunluğunda. Yapabileceğiniz bir şey de evde hassas teraziniz varsa bu çantayı bu haliyle tartarak darasını, yani çantanın kendi ağırlığını öğrenmek. Çok büyük, yani kumaştan olduğu için çok kavanoz gibi büyük bir fark yaratmayacaktır. Ama yine de içinizin rahat etmesi açısından bunu tartarak, hatta şöyle şurasına da bir tekstil kalemiyle kaç gram geldiğini yazabilirsiniz.